Her Yer Deniz'den hepinize selamlar. Bu bölümde 19 yıldır aynı tekneyle denizlerde olan Tayfur Altınküp ile birlikteyiz. 47 fit olan bu güzel tekne Tayfur Bey'in ilk yelkenli teknesi. 19 yıl boyunca birbirlerine yarenlik etmişler. Tayfur Bey'in denizlerdeki öyküsünü kendisinden dinliyoruz. Her Yer Deniz başlıyor. Tayfur Kaptanım selam. Selamlar, hoş geldiniz. Selamlar. Hadi dostlar. Dostlar, Her Yer Deniz'den hepinize selamlar, sevgiler. Yanımda çok kıymetli bir kaptan, çok kıymetli bir abim var. Tayfur Altınküp'le birlikteyiz. Onun teknesindeyiz. Çok önemli, 19 senedir bu tekne kendisinde. Bütün hikayeyi kendisinden dinleyeceğiz. Deniz hayatı, deniz yaşantısı nasıl başladı, yelken hayatı nasıl başladı? Bu tekneyle geçen 19 yılını ve hayatını konuşacağız. Tayfur abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun bizi kabul ettiğiniz için teknenize. Rica ederim. Her Yer Deniz dostlarıyla birlikte hep beraber misafir olduk şimdi biz teknenize. Doğru. Sizi tanıyanlar tabii hem profesyonel iş hayatınızdan tanıyanlar vardır. Fakat bizim Her Yer Deniz dostları hem biraz sizi tanısın istiyorum. Sonra deniz öyküsü nasıl başladı hepsini yavaş yavaş konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun sizi dinleyelim. Ben 1955 doğumluyum, İzmirliyim. Lise sona kadar liseyi İzmir'de okudum. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittim. Yazları sürekli Bodrum'a gidiyorduk. Ve orada gulet tekneler, şu anki kadar tekne yoktu tabii o zaman. 70'li yıllardan bahsediyorum. Gulet tekneler çok dikkatimi çekiyordu. Adeta aşıktım. Her gün tekneyle denize yüzmeye gidiyorduk. Yani orada kiralık tekneler vardı. Onlara biniyorduk. Tekneleri inceliyordum. Hayrandım yani. Daha sonra üniversiteyi bitirdim. İş hayatına başladım. İlk iş hayatına başladığımda maaşlı olarak çalışmaya başladım. Ama Bodrum sevdam devam ediyor. Ve yine Bodrum'a gidiyorum. Tekneleri yine izliyorum. Bir gün dedim ki Tayfur, sen tekne alman lazım. Yani senin artık bu büyük bir aşkın. Maaşlı çalışarak sen bu işi beceremezsin. Kendine bir iş kur. Yani sınıf değiştir, patron ol deyip öyle bir karar verdim. Ondan sonra hayatımı öyle yönlendirdim. 1988 yılında da şirketimizi kurduk. O yıllar fırsat, sanayiciler için fırsat olan yıllardı. Şu andaki gibi değildi. İyi de para kazandık. Bu arada hep teknelerim vardı. İlk teknem lisede yazın kendi yaptığım bir tekne vardı Branda'dan. Ahşap konstrüksiyon, Branda'dan tekne yaptım. Ondan sonra üniversiteyi bitirdikten sonra da ahşap tekneler aldım. Bu benim 7. teknem. Ama ilk yelkenli teknem. Büyüttüm işte. 930'a kadar geldim. Motorlu tekne olarak, motoryat olarak. Ondan sonra çalışma hayatına girdim. Çok yoğun bir şekilde girdim. Tabii yani babandan bir şirket kalsa, her şey hazır olsa çok farklı olur. Biz sıfırdan başladık. Böyle çok büyük sermayelerimiz de yoktu yani. Ufak sermayeyle başladık. Çalışarak kazandık. Ondan sonra tekneleri o arada büyüttüm işte. Bu tekneyi de 2005 yılında aldım. Bu tekneyi alırken işte içine girdim, dışına baktım, içine baktım, sintinesine baktım. Çok beğendim. 5 kişilik bir aileyiz biz. 2 oğlum, bir kızım var. Hanım Çok da, selamlar onlara. hanım da tekneyi seviyor. İşte Ekstra selamlar. yatacak yer olarak, Oldukça geniş. kullanım olarak kullanışlı. da bize hitap eden bir tekneydi. Tekneye bayıldım. Yalnız şöyle bir durum var. Ben bu tekneyi almaya karar verdiğimde, bir tek yelkenli tekne almaya karar verdiğimde 32 fit falan, yani 35 bin euroluk bir tekne, 40 bin bilemedim euroluk bir tekne bakıyordum. Bu tekneyi çok beğendim ama bir kusuru vardı işte, 135 bin euro. Ufak bir kusur. Küçük bir kusur varmış orada.
Sonra bayağı ciddi pazarlık ettik. Bazı alacaklarım vardı. Onları da toparladım. Aldım yani tekneyi. Peki bu tekneyi aldığınızda sizi en çok etkileyen şey neydi? Çünkü 19 yıldır bu teknedesiniz. Bu tekneyle zaman geçiriyorsunuz. Birbirinize tekneyle yarenlik ediyorsunuz. Evet, O size, siz doğru. ona yarenlik ediyor. Allah da ayırmasın. Bunu düşünürsek o dönemde bu tekneyi aldığınızda sonuçta şimdi 30-40 bin euroluk bir tekne bakıyordum diyordunuz. Sonra 135 bin euroluk bir tekneye yöneliyorsunuz. Büyük ihtimal çok iyi bakılmış bir tekneydi. Evet. Ve sizi etkiledi. Yani etkileyen şeylerden biri de olabilir mi? Şöyle doğru söylüyorsun. İçi de dışı da. Tabii internette performansıyla ilgili bazı yazılar okudum, videolar Evet. izledim. Performansı mükemmel. Yani iyi ki almışım dedirtecek kadar mükemmel. İçerinin ahşap işçiliği, genişliği çok Özellikle mükemmel. değineceğiz ona. Sintinesinin tabii ki çok bakımlı. Sintinesinde ne toz vardı ne su vardı. Yani tekne bakan kişiler için, özellikle tekne alacak kişiler için, satacak kişiler için de bence önemli noktalardan bir tanesi. Tabii. Yani bir tekneye geliyorsunuz, sintineyi, işte faş tahtalarını kaldırıyorsunuz, Kaldırıyor. görüyorsunuz. Ya da yaşam alanlarındaki ahşapsa içeride, yani bu dokuyu kontrol ediyorsunuz. Tabii bu ne kadar iyi bakılmış ve temizse, özellikle tekne sahibiyle tekne ikisi bir arada yaşıyorsa gerçekten, tabii büyük artılar. Büyük artık. Yani satarken de alırken de çok büyük artıya geçiren şeyler. Bu arada teknemiz Sun Odyssey 1994 model Sun Odyssey 47 fit bir tekne. Evet. Yani hiç de küçük bir teknede değiliz dostlar. Yani 30 fit bakıyordum diyor Tayfur Bey ve hemen arkasında 47 Evet, fit bir 47 fit. tekne alıyorsunuz. Çok da güzel, çok da içindeki ahşap dokusuyla birlikte bence ruhu olan bir tekne. Evet. Ben şimdi biraz buraya gelmek istiyorum. 19 yıla gelmek istiyorum tabii. 19 yıl birbirinize yarenlik ediyorsunuz. Bu 19 yılı biraz dinlemek istiyorum. Yani teknenizle geçirdiğiniz 19 yıl neden özellikle dinlemek istiyorum. Son çekim yaptığımız bütün aileler, kaptanlarımız. Genelde tekne işte 4 senedir bende, 1 senedir bende. Yeni aldık, sıfır alınan tekneler gibi. 19 senedir sizde olduğu için beni ekstra etkiliyor. Yani çok uzun zamandır tekneyle birliktesiniz. Dinlemek isteriz biz. Şöyle 2005 yılında aldım. Aldığım sene karaya aldım. Bana göre bazı eksiklikleri vardı. Mesela sprey udu yoktu. Sprey udunu yaptırdım. Elektroniklerde bazı eksiklikler vardı, yenilenecekler vardı. Yani hiç satmayı düşünmeden yapmaya başladım. Ondan sonra da performansı ve kullanımı çok hoşuma gitti. Ondan sonra ben daha ne yaparım? Yani bunu satayım ne alayım değil. Zaten 30 küsür fit tekne alacaktım. 47 almışım. Daha büyütecek bir şey yok ki. Bir de memnunsunuz. Çok Kaldı önemli. ki yani satmayı hiç düşünmüyorum ama inan satsam ben 42 veya 44'ün üzerine çıkmam. Yani çok büyük tekne, çok iyi bir şey diye bir şey yok yani. Önemli noktalardan bir tanesi dostlar. Bence çok önemli. Ondan sonra biz tabii her yıl ben bir şey yaptım, yeniledim, ettim. Tekneme çok iyi baktım. Baktıkça ben bunu gözden çıkaramam artık dedim ve yani dost oldum. Aranızda bir bağ oluştu değil mi? Bağ oluşuyor. Her şeyini de biliyorum. Evet, en önemli Yani noktalardan bir her tanesi. şeyini biliyorum. Birçok şeyini de kendim yapabiliyorum. O yüzden yani yeni tekne diye bir şey yok. Bakımlı veya bakımsız tekne var. Değil mi? Tekne bakımlı olduktan sonra problem yok. Kesinlikle. Çok güzel bir şey söylediniz. Her şeyini biliyorum ve iki, her şeyini elimden geliyor yapabiliyorum. Şimdi bunu şey gibi düşünün. Yani çok sevdiğiniz çocuğunuz, eşiniz ya da Evet. biraz suratı değişiyor. Biliyorsunuz yani nesi var. Hani anlıyorsunuz. Ya diyorsun bunun diyorsun bu tarafında bir problem olabilir diye. Bu tanımak çok önemli. Doğru. Teknede birbirinizi. Hadi tanıdınız birbirinizi. Şimdi eşinizi, çocuğunuzu çok iyi tanıyorsunuz. Onun huyunu suyunu da bilmek lazım. Duygusal bir çöküntüyse ona nasıl hareket edeceğinizi biliyorsunuz. Çünkü birbirinizi tanıyorsunuz. Aynı şekilde teknede de ona nasıl davranmanız gerektiğini, yani elektronik bir problem çektiğinizde bu kabloların nereden geçtiğini, neyin nereye gittiğini, aküleri, depolarınızı, hortumlarınızı, vanalarınızı gibi birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Çünkü yeni tekne sahibi oluyorsunuz ve en ufak problemde kabloları takip etmek zorundasınız. Bunu nereden bağlamışlar, onu nereden bağlamışlar. Çok ciddi bir zaman. O yüzden diyorum yani Allah ayırmasın. Çok da güzel, çok keyifli bir tekneniz var. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey söylediniz az önce. Bir daha tekne alsam
Evet. 44 fite kadar. 41, 42, 42 44. birinci tercihim de 42 birinci Hani tercihim olur diyorsunuz. bulduğuma göre 44'e kadar giderim. Şimdi buradan yeni tekne sahibi olacak arkadaşlara bir selam çakarak neden diye bir soralım. Çünkü 19 yıldır 47 fit bir yelkenli kullanıcısınız. Neden? 47 fit tekne kullanım açısından, hele artık yeni teknelerin kıçları biraz daha geniş. Kullanım açısından bir aileye, 5 kişilik bir aileye bile veya 2 arkadaş, aile arkadaş olarak kesinlikle yeterli. Evet. Ve bu denizlerde 42 fit tekneyle istediğin yere gidersin. Yani performans olarak da risk olarak da hiçbir sıkıntı yok. Daha büyüğünü almanın bence şöyle anlamı yok. Tekneyi sürdürmek, giderlerini karşılamak her metrekaresinde artışında ciddi bir artış getiriyor. Evet. O yüzden yani gereksiz yere daha büyük tekneyi alıp onun masraflarına, zaten şu an tekne masrafları inanılmaz arttı. Marina masrafları, diğer hizmetler, boyası, normal bakımı inanılmaz arttı. O yollara yani sapmak isteyen sapabilir tabii yani, ama gerçek denizi sevenlere 42 fit tekne yeter. Çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi biraz da bunu sormak istiyorum aslında. 47 fit dediğiniz gibi küçük sayılmaz bir tekne yani. Tabii. 47 fit bir teknedesiniz ve 19 yıldır bu tekneydesiniz. Şimdi biraz 19 yıl öncesine sizi götürmek istiyorum. 19 yıl önceki amatör denizcilerin yaşantısı, marina imkanları, masrafları nedir? Daha devam ettirilebilirdi. Gelelim 2024'e, 19 sene sonrasına. Aradaki farklar nelerdir? Gerçekten biraz da bunlardan bahseder misiniz? İnan bana, ben aldığım yıl bir süre Demarin Turgut Reis'te kaldı. Yani 4000 euroydu. Ki şu anda orada yer bulmak mümkün değil. Daha sonra Sığaca'ya getirdim tekneyi. Para bile vermiyordum. Marina param yoktu yani. Şimdi o 4000 eurolar veya 0 eurolar geldi 11-12 bin eurolara. Değil mi? Bu sırf marina. Tekneyi çektim TL olarak. Bu sene tekneyi çektim. 40 bin TL. Çekme atma ücreti sadece. Boyası moyası onlar da 2000 euro. Yani inanılmaz arttı her şey. İnanılmaz arttı. Bu arada tekne fiyatları da arttı. Yani her şey çok arttı. İnsanların gelirleri o kadar arttı mı onu bilemiyorum. Aynen öyle. Geçen 46 fit bir izleyicimiz yorum yazmış. Hay Allah demiş, 46 fit sıfır tekne Pendik Marina'da sevgili Emre ile Ceren'in teknesini çekmiştik. Çok güzel bir tekneleri var. Evet, izledim. Daim de olsunlar. Onun altına bir yorum yazmış hemen. Şeytan diyor, çek emekli maaşını al bir tekne yazmış. Yani o kadar güzel. Bazen hani diyorlar ya, izah olmayan şeyin mizahı olur. Gerçekten öyle bir haldeyiz şu anda. Herkesin ortak düşüncesi, tamam denizde olmak istiyoruz ama olamıyoruz. Yani denizde olamıyoruz. Evet. Balıkçı barınakları dahi artık marina fiyatları istemeye başladılar. İnanılmaz bir rant, inanılmaz istekler ki nereye gitseniz yer yok. Şimdi kaptanım, ben bir şey merak ediyorum. Kuşadası'ndan çıktınız. Çok da uzak olmayan bir rotaya, daha güneye, Didim'e geldiniz. Evet. Buradan da büyük ihtimal aşağıya, daha güneye Evet. seyir yapıyorsunuz sürekli. Onu soracaktım. Yani Kuşadası'ndan marinada olan kişiler ve Didim'de olanlar daha çok nerelere seyir yaparlar? Hangi koylara giderler? Yani- Sizden dinlemek isteriz. Buradan Gökova oldukça yakın. Evet. Yunan adalarından da işte Samos, Leros, Kos oldukça yakın. Ha, benim tercihim Gökova değil, onu da geçiyorum. Hisarönü Körfezi. Evet. Siz Ben- de bizim gibi İhsan öcüsünüz. Hisarönü Körfezi'nde yani o bölgede yaklaşık yazın 3 ay kalabiliyorum yani. Değil mi? Teknenin üzerinde sürekli kalıyorum. Kötü hava koşullarında işte Alarga'ya geçiyorum veya marinalara giriyorum. Marina değil de balıkçı barınakları var, iskeleler var. Onlara girebiliyorum.
Su ihtiyacımı, mazot ihtiyacımı öyle karşılayabiliyorum. Yani en çok sevdiğim körfez İsarönü Körfezi diyebilirim. Bu sene biraz daha güneye ve Yunan adalarına gitmek istiyorum. Gönlünüzce olsun. Öyle bir şeyim var, planım var. Güzel hikayeler var mı peki? Şimdi kötü bir hikayem var. Teos Marina'da tsunami oldu. Bunu herkes videolarını izlemişti. Evet. Ben o tsunami'de Teos Marina'ya bağlıydım o zaman. Kuşadası'ndan eve. Teknedeydim. Bizzat Birebir yaşadınız. birebir yaşadım. İnsanın ne kadar aciz bir yaratık olduğunu gördüm. O gelen doğa felaketi karşısında. Tekneden kaçmak istedim, kaçamadım da yani. O kadar zor. Ponton böyle dik duruma düşüyor. Yukarıya kalkıyor, iniyor. Kaçmak istiyorsun, kaçamıyorsun yani. Deniz geliyor, gidiyor. Sesler, ipler kopuyor, pat pat pat. Çok enteresan bir deneyimdi yani. Çok üzücüydü. Denizden ürktüm yani. Ki ben o kadar denizciyim yani. 30 Ve bir yıldır marinada denizden ürktüm diyorsunuz. Marinada var. Yani. O kadar ne denizler gördüm. Evet. Yani ama marinada denizden ürktüm. O kötü bir anı tabii. Ama deniz çok keyifli bir şey. Yani insanın bütün kötü anılarını, kafasındaki kötü şeyleri hepsini siliyor. Böyle rahat, relax bir duruma geliyorsun. Yani. Deniz çok güzel bir şey. Sizden duymak çok güzel çünkü özellikle genç arkadaşlar için şimdi diyorsunuz ki Türkiye'deki önemli üniversitelerden bir tanesinden mezunsunuz ve maaşlı çalışıyorsunuz. Sonra Türkiye'de gerçekten özellikle Tayfur Altınküp yazarsanız zaten ulaşırsınız dostlar. Önemli şirketlerde ortaklık yapıyorsunuz, kendiniz şirket kuruyorsunuz, yöneticilik yapıyorsunuz ve hepsinde şirket sahibisiniz. Evet. Ve bunu diyorsunuz ki sıfırdan aldım. Az önce bir şey söylediniz. Maaşlı çalışsaydım bir tekne alamayacağımı düşündüm ve patron olmalıyım dediniz. 47 fit bir teknedeyiz. Genç arkadaşlara söylemek istediğiniz şeyler var mı? Denizi hayal eden, denizde olmak isteyen ve hayatlarında da tabii ki yeni atılmış insanlara söylemek istediğiniz şeyler var mı? Şimdi benim bir hatam olduğunu söyleyeyim. Para kazanmak ve tekne almak için, denizi daha iyi yaşamak için iş yeri kurdum. Patron oldum. Hesap edemediğim bir şey çıktı. Ne biliyor musun? Nedir? Param oldu ama hiç vaktim olmadı. Bunu çok iyi ayarlamaları lazım gençler. Böyle bir tekneye sırf hafta sonu bilinir mi? Olur mu yani? Senelerce hafta sonu bildim. Şirketi devrettikten sonra, 2018'den sonra ben buna çok fazla bilmeye başladım. Yani çok önemli bir ayrıntı. Bence çok önemli bir ayrıntı. Yani buna dikkat etmeleri. Ya değil mi? Dostlar, Tayfur Altınküp'le birlikteydik. Onun teknesindeydik. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Kaptanım çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Güzel noktalara değindik sizin sayenizde. Sanıyorum, evet. Çok teşekkür ediyorum. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı tabii ki? Herkesi denizci olmaya davet ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz bu teknenin nasıl bir tekne olduğunda Tayfur Kaptan'la birlikte size anlatacağız. Bir sonraki bölümde de izleyebilirsiniz. Her yer deniz olsun. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.